Düşünün. Bir devlet düşünün ki, henüz kuruluşunun üzerinden 100 yıl bile geçmemişken, Doğu ile Batı'nın iki dev cihangiri arasında sıkışıp kalsın. Bir tarafta Nibolu'da Haçlı ordularını tek bir süvari hücumuyla yok etmiş, Balkanları titretmiş, İstanbul'u surlarının dibine kadar sıkıştırıp Bizans'a ecel terleri döktüren Batı'nın mağrur hakimi Sultan Yıldırım Bayezid Han. Diğer tarafta ise Hindistan'dan Şam'a, Altınorda bozkırlarından Çin sınırına kadar adım attığı hiçbir meydanda mağlubiyet yüzü görmemiş, Bozkır'ın çelik kasırgası Amir Timur. Tarih 28 Temmuz 1402'yi gösterdiğinde Ankara'nın Çubukovası'nda öyle bir kasırga koptu ki sadece bir ordu hezimete uğramadı. Koca bir imparatorluk adeta bir gecede haritadan silinme eşiğine geldi. Yıldırım Bayezid Han esir düştü, sancak yere düştü, paşalar darmadağın oldu. Ve o gün Çubukovası'nın tozlu dumanı arasında kaçan 5 şehzade için tarih tam 11 yıl sürecek kanlı bir hayatta kalma savaşının fitilini ateşledi. Bu bir sadece taht kavgası değildi dostlar. Bu, kardeşin kardeşi avladığı, Bizans'ın fitne çarklarını döndürdüğü, Anadolu'nun kanla yıkandığı ve taht hırsının kardeşlik hukukunu diri diri toprağa gömdüğü Osmanlı'nın en karanlık çağıydı. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Sultan 1. Mehmet Han ve gölgede kalan Mustafa Çelebi. Kim kiminle gizli ittifaklar kurdu? Edirne Sarayı'ndaki zevk ve rehavet bir şehzadeyi nasıl ölüme götürdü? Bizans'ı surların ardında titreten o amansız İstanbul kuşatmasında neler yaşandı? Ve en önemlisi, küllerinden doğan bu devleti tek başına uçurumun kenarından kim çekip çıkardı? Arkanıza yaslanın, çayınızı alın. Bu tarih farkıyla Türk tarihinin en büyük iç savaşının, Fetret Devri'nin sır dolu perdesini aralıyoruz. Tarih 1402 yılının sıcak bir Temmuz gününe doğru ilerlerken coğrafyamız daha önce eşi benzeri görülmemiş büyük bir fırtınanın eşiğindeydi. Doğuda Cengiz Han'ın mirasçısı olma iddiasıyla Hindistan'dan Şam'a kadar geniş bir coğrafyayı hakimiyeti altına alan Emir Timur ile batıda Haçlı ordularını Nibol'da darmadağın edip İslam dünyasının gururu haline gelen Sultan Yıldırım Bayezid Han kaçınılmaz bir hesaplaşmanın tam ortasındaydı. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın Gaza yolundaki şanlı mücadelesini, Nibolu zaferimizi ve taraflar arasındaki o tarihi sert savaş mektuplarını detaylarıyla anlattığımız videomuzu henüz izlemediyseniz kanalımdan mutlaka izleyebilirsiniz. Bu devasa mücadele sadece iki hükümdarın çarpışması değildi. Bir tarafta Balkanlarda kazanılan muazzam tecrübeyle Gaza birliklerini, Rumeli akıncılarını ve Sırp despotu Stefan Lazareviç'in zırhlı süvarilerini birleştiren Batı'nın hakiki askeri gücü, diğer tarafta Emir Timur'un Hindistan seferinden getirdiği zırhlı savaş filleriyle desteklenen ordusu vardı. İki hükümdar arasındaki ipler, ilhak edilen topraklardan kaçan beylerin kışkırtmalarıyla tamamen koptu. Mektuplar gidip geldi fakat bu metinler diplomasi değil, meydan okuma doluydu. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Emir Timur'un vasallık taleplerini sert bir dille reddederek şerefli Gaza yolundan asla dönmeyeceğini ilan etti. Emir Timur kurnazca bir manevrayla Sivas üzerinden Anadolu'ya girdi. Sultan Yıldırım Bayezid Han, ordusuyla Tokat Dağları'nda yerleşip rakibini çetin arazide karşılamayı planlarken, Emir Timur güneyden dolaşıp doğrudan Ankara'yı kuşattı. Payitaht yolunun kesildiğini gören Osmanlı ordusu zorunlu ve hızlı bir cebri yürüyüşle Ankara'ya dönmek zorunda kaldığından, askerlerimiz daha savaşa girmeden yorgun ve susuz düştü. 28 Temmuz 1402 sabahı Çubukovası'nda şanlı sancaklarımız açıldığında düzen alındı. Fakat savaşın kaderi sadece kılıçların keskinliğiyle çizilmedi. Sol kanatta yer alan Kara Tatar birliklerinin Emir Timur'la önceden yaptıkları gizli anlaşma gereği taraf değiştirmesi, Germiyan, Aydın ve Saruhan birliklerinin karşı saflarda kendi eski beylerinin sancaklarını görünce saf değiştirmesi, Çubuk Çayı'nın kesilmesiyle yaşanan kavurucu susuzluk ve fillerin atlı birliklerde yarattığı panik Osmanlı safını içeriden çökertti. Savaş akşama doğru büyük bir felakete dönüştü. Ordunun büyük kısmı dağılırken Sultan Yıldırım Bayezid Han yanındaki az sayıda Sadık Yeniçeri ve Gazi ile son ana kadar kahramanca direndi fakat gürzünün kırılması ve atının düşmesi sonucu esir düştü. O dönemin en önemli tanıklarından Aşık Paşazade, Tevarihi Ali Osman adlı eserinde o günü anlatırken, Çubuk Ovası'nda duman kalktığında devletin başsız kaldığını, paşaların darmadağın olduğunu ve şehzadelerin her birinin bir yöne at sürüp kaçıştığını aktarır. Kronikçinin kelimeleriyle, dünya o güne kadar böyle bir dağınıklık görmemiştir. Sultan esarete düşmüştü. Fakat arkada kalan 5 şehzadenin hayatta kalması devletin geleceği için şarttı. İşte bu yüzden kaçış rastgele değil, stratejik bölgelere doğru gerçekleşti. Yıldırım Bayezid Han'ın en büyük oğlu Süleyman Çelebi, Sadrazam Çandarlı Ali Paşa ve Evrenos Bey gibi tecrübeli devlet adamlarınca hızla Rumeli'ye yani Edirne'ye götürüldü. Amaç devletin en köklü askeri üssü olan Rumeli topraklarını emniyete alıp devleti buradan yeniden toplamaktı. İsa Çelebi ise Balıkesir ve Bursa hattına çekilerek kendisini payitahtın meşru sahibi ilan etmek üzere harekete geçti.
Gencecik Mehmet Çelebi, kendi lalası Bayezid Paşa ile birlikte Amasya ve Tokat'ın Çetin Dağları'na çekildi. Coğrafi olarak savunması en kolay olan bu bölgede yerel gazi topluluklarını etrafında toplayarak disiplinli bir çekirdek ordu kurdu. Diğer oğul Musa Çelebi ise babasının yanında kalıp esir düştü. Yıllar sonra düzmece iddialarıyla sahneye çıkıp devleti bir kez daha sarsacak olan Mustafa Çelebi ise savaş meydanında kaybolup Emir Timur'un ordusunca Semerkant'a götürüldü. Çubukovası'ndaki bozgunun ardından Kütahya'ya çekilen Emir Timur, Anadolu'da kaldığı aylar boyunca Osmanlı'yı kökünden sarsacak adımlar attı. Amacı Osmanlı topraklarını bizzat yönetmek değil, buradaki Türk varlığını parçalayarak doğuya yeniden tehdit olamayacak hale getirmekti. Yıldırım Bayezid Han'ın ilhak ettiği beyliklere eski topraklarını iade etti. Böylece Anadolu bir gecede parçalanmış haritasına geri döndü. Şehzadelere ise hükümdarlık fermanları, sancaklar ve kılıçlar göndererek hepsinin kendi bölgesindeki hükümdarlığını meşru kıldı. Dönemin Arap tarihçisi İbni Arapşah, Acayibül Maktur adlı eserinde bu siyaseti anlatırken, Emir Timur'un şehzadelere adeta zehirli birer vaat sunduğunu, onlara taht ve saltanat umudu vererek birbirlerine kırdırdığını ve böylece kendi kılıcını kana bulamadan rakibini içten yok ettiğini belirtir. Böylece Emir Timur, tek bir kılıç bile sallamadan Osmanlı Devleti'nin içine kanlı bir iç savaşın tohumlarını etmişti. Anadolu patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştü ve ilk kıvılcım payitaht Bursa'ya sahip olmak isteyen kardeşler arasında tutuşacaktı. Anadolu'daki iç savaşın ilk çetin perdesi, Osmanlı Devleti'nin meşruiyet kalbi ve payitahtı olan Bursa surlarının önünde açıldı. Ankara bozgununun ardından Balıkesir üzerinden süratle Bursa'da denetimi sağlayan İsa Çelebi, şehirde otorite kurup adına hutbe okutarak kendisini devletin meşru hükümdarı ilan etti. Bursa sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda babaları Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın kabrinin, devlet hazinesinin ve meşruiyet sembollerinin bulunduğu yerdi. Bu sebeple Bursa'ya hakim olan şehzade, diğer kardeşlerine karşı psikolojik ve hukuki bir üstünlük elde ediyordu. Fakat Amasya, Tokat ve Canik dağlarında coğrafyanın savunma gücünü arkasına alan Mehmet Çelebi, ağabeyinin payitahtı tek başına sahiplenmesini kabul edemezdi. Amasya, Timur'un yıkımından nispeten uzak kalmış, ordusu ve idari yapısı sağlam bir üssü simgeliyordu. Mehmet Çelebi devletin yeniden birleşmesi adına ilk etapta kan dökülmesini istemedi. Kendi lalası Bayezid Paşa vasıtasıyla ağabeyi İsa Çelebi'ye barışçıl elçiler ve uzlaşma mektupları gönderdi. Mektubunda babalarının mülkünün parçalandığını, düşmanların bu zayıflıktan faydalandığını belirterek ülkenin adaletle paylaşılmasını teklif etti. İsa Çelebi'ye Bursa ve Batı vilayetlerini yönetmesini, kendisinin ise Amasya ve Doğu sınırlarını emniyete alacağını bildirerek kardeş kılıcının kınından çıkmamasını istedi. Mehmet Çelebi'nin gayesi, devleti iki idari bölgeye ayırarak iç savaşı engellemek ve güç topladıktan sonra birliği sağlamaktı. Ancak İsa Çelebi, abi olmanın verdiği özgüvenle bu teklifi reddetti. Büyük kardeş dururken küçük şehzadeye taht paylaşmanın düşmeyeceğini, mülkün tek bir hükümdara ait olması gerektiğini ilan ederek diplomasi kapılarını tamamen kapattı. Sözün bitip kılıçların çekildiği an, 1403 yılının baharında Ulubat Nehri kenarı oldu. İki kardeşin ordusu Ulubat Köprüsü civarında karşı karşıya geldi. Mehmet Çelebi, Amasya okçuları ve Tokat'ın Çetin gazileriyle son derece disiplinli bir sahte ricat taktiği uyguladı. İsa Çelebi'nin kuvvetleri safları bozup öne atılınca, Mehmet Çelebi'nin pusudaki atlı birlikleri safları yararak üstünlük sağladı. Ulubat Muharebesi'nde ağır bir nizimete uğrayan İsa Çelebi, savaş meydanından kaçarak İstanbul'a Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos'a sığındı. Bizans İmparatoru, Osmanlı iç savaşını uzatmak ve kendi varlığını korumak adına İsa Çelebi'yi bir koz olarak kullanmak istedi. Mehmet Çelebi ise zaferle Bursa'ya girerek Anadolu'daki en güçlü aktör konumuna yükseldi ve payitahta kontrolü sağladı. İsa Çelebi, Bizans'ın sağladığı mali ve askeri yardımlarla yeniden kuvvet toplayarak pes etmediğini gösterdi. Bizans İmparatorluğu'nun amacı, iki kardeşi birbiriyle sürekli çatıştırarak Osmanlı Devleti'nin toparlanmasını engellemekti. İsa Çelebi, İstanbul'dan hareket ederek Candaroğulları ve Karaman Beyliği ile gizli ittifaklar kurdu. Anadolu beylikleri de kendi bağımsızlıklarını korumak adına Mehmet Çelebi'nin güçlenmesini istemiyor, bu sebeple İsa Çelebi'ye askeri birlik desteği sağlıyordu. Topladığı bu karma orduyla İsa Çelebi, Bursa'yı geri almak üzere yeniden harekete geçti ve Yalova üzerinden Anadolu içlerine doğru ilerledi. Mehmet Çelebi, İsa Çelebi'nin bu hamlesini istihbarat ağları sayesinde önceden haber aldı. Bursa'yı savunmak yerine rakibini meydanda karşılamayı tercih etti. İki ordu, Gölyazı ve ardından Karasi civarında tekrar karşı karşıya geldi. Mehmet Çelebi'nin Amasya ve Tokat gazilerinden oluşan çekirdek ordusu, yüksek disiplini ve pusulardaki alan hakimiyeti sayesinde İsa Çelebi'nin ittifak birliklerini bir kez daha darmadağın etti.
İsa Çelebi, yanındaki az sayıda adamıyla birlikte kaçarak Candaroğulları Beyliği topraklarına sığınmak zorunda kaldı. Ancak Mehmet Çelebi, rakibine nefes aldırmamakta kararlıydı. Doğu Anadolu sınırlarından Batı Anadolu'ya kadar geniş bir istihbarat ve takip ağı kurdurdu. Sürekli mağlup olan ve desteğini kaybeden İsa Çelebi, son bir hamleyle Eskişehir civarına çekilip Karaman Beyliği'nin desteğini beklemeye başladı. Fakat Mehmet Çelebi'nin sadık adamları ve lalası Bayezid Paşa'nın istihbaratçıları İsa Çelebi'nin kaldığı yeri tespit etti. 1406 yılı civarında gerçekleşen baskınla İsa Çelebi yakalandı ve Osmanlı veraset hukukuyla usulleri uyarınca yay kirişiyle boğularak hayatına son verildi. Cesedi, babası Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın Bursa'daki türbesine gönderilerek defnedildi. Böylece Anadolu'da ilk büyük kanlı safa tamamlanmış ve İsa Çelebi tamamen saf dışı kalmıştı. Mehmet Çelebi, Anadolu topraklarında otoritesini pekiştirerek payitaht Bursa'nın tek hakimi konumuna yükseldi. Ancak bu zafer, devlete tam anlamıyla huzur getirmeye yetmeyecekti. Çünkü Rumeli'de devletin en büyük ordusuna, bürokrasisine ve Edirne Sarayı'na sahip olan Süleyman Çelebi, kardeşinin Anadolu'daki bu yükselişini kendi saltanatına doğrudan bir tehdit olarak görüyor ve devasa ordusuyla Boğaz'ı geçip Anadolu'ya girmek üzere hazırlıklarını tamamlıyordu. Anadolu'da kılıçlar kınından çıkıp kardeş kanı dökülürken Rumeli'de bambaşka bir dünyanın hükümdarı yükseliyordu. Şehzadelerin en büyüğü olan Süleyman Çelebi, Ankara hezimetinin ardından Sadrazam Çandarlı Ali Paşa ve Evrenos Bey gibi tecrübeli devlet adamları ile birlikte Edirne Sarayı'na yerleşmişti. Edirne, Rumeli'deki Akıncı Gazi ruhunun ve Osmanlı idari mekanizmasının sarsılmaz kalesiydi. Süleyman Çelebi, etrafındaki bu devasa askeri ve siyasi güç sayesinde kendisini babası Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tek ve doğal varisi olarak görüyordu. Ancak Rumeli'deki konumunu güçlendirmek ve doğuya yapacağı seferlerde arkasını emniyete almak adına Batı dünyasıyla masaya oturmak zorundaydı. 1403 yılında Bizans İmparatorluğu, Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri ile Gelibolu Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmayla Selanik, Ege kıyısındaki bazı şehirler ve Marmara Adaları Bizans'a terk edildi. Deniz devletlerine ticari imtiyazlar sağlandı. Süleyman Çelebi, doğudaki taht kavgasına odaklanabilmek adına Rumeli'de barışı bu ağır tavizlerle satın almıştı. Anadolu'dan gelen haberler ise Edirne Sarayı'nda dengeleri tamamen değiştirdi. Mehmet Çelebi'nin Ulubat'ta İsa Çelebi'yi mağlup edip payitaht Bursa'ya girmesi, Süleyman Çelebi ve Sadrazamı Çandarlı Ali Paşa için bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Çelebi'nin Anadolu'da tek güç haline gelmesi, Süleyman Çelebi'nin saltanat iddiasını kökünden sarsıyordu. Süleyman Çelebi, Rumeli'deki devasa ordusunu toplayarak Boğaz'ı geçti ve Anadolu seferini başlattı. Önünde hiçbir engelin duramadığı bu dev askeri güçle süratle Bursa'ya doğru yürüdü. Mehmet Çelebi, ağabeyinin bu muazzam ordusu karşısında Bursa'da tutunamayacağını bildiğinden, kuvvetlerini muhafaza etmek amacıyla tekrar savunma üssü olan Amasya ve Tokat dağlarına çekilmek zorunda kaldı. Süleyman Çelebi, tek bir büyük meydan muharebesi bile yapmadan payitaht Bursa'yı ve ardından Ankara'yı ele geçirdi. Artık hem Rumeli'nin hem de Anadolu'nun en zengin, en stratejik şehirlerinin tek hakimiydi. Fakat zaferlerin bu kadar kolay kazanılması ve iktidarın zirvesine ulaşılması Süleyman Çelebi'nin kişiliğinde ve idare tarzında geri dönülemez bir kırılma yarattı. Süleyman Çelebi, şair ruhlu, sanata ve edebiyata düşkün, yüksek kültürlü bir şehzadeydi. Ahmedi gibi dönemin büyük şairlerini etrafında toplar, onlara ihsanlarda bulunurdu. Ancak iktidarın getirdiği bu muazzam güç, zamanla yerini derin bir zevk, rehavet ve safahat dönemine bıraktı. Bursa ve Edirne saraylarında günler süren içki meclisleri, hamam alemleri ve eğlenceler düzenlenmeye başlandı. Devlet işleri günden güne ihmal ediliyor, ordu ve uç beyleri göz ardı ediliyordu. Rumeli'nin o gaza aşkıyla yanan çetin akıncıları ve gazileri, hükümdarlarının saraydaki bu rehavetini içleri acıyarak izlemekteydi. Süleyman Çelebi'nin bu rehaveti, sarayın surlarını aşıp ordunun ve devlet adamlarının huzursuzluğuna dönüştü. Sadrazam Çandarlı Ali Paşa'nın tecrübesi ve dirayeti sayesinde idari çarklar bir süre daha dönmeye devam ettiyse de, Paşa'nın vefatı devlette büyük bir otorite boşluğu yarattı. Eski gazi komutanlar, Evrenos Bey gibi akıncı beyleri, hükümdarlarının saraydaki hamam alemlerinden ve içki meclislerinden başını kaldırmamasından derin bir rahatsızlık duyuyordu. Komutanlar defalarca Süleyman Çelebi'nin huzuruna çıkarak tehlikenin yaklaştığını, Amasya dağlarında güç toplayan Mehmet Çelebi'nin boş durmadığını ve Rumeli'deki uç beylerinin huzursuz olduğunu dile getirdi. Fakat zafer sarhoşluğu içindeki Süleyman Çelebi bu uyarılara kulak asmadı. Hatta kendisini uyaran tecrübeli paşaları hiddetle huzurundan kovarak düşmanın yaklaşmaya cüret edemeyeceğini iddia etti. Dönemin şahidi olan Bizanslı tarihçi Dukas, kroniğinde Süleyman Çelebi'nin bu halini ağır bir dille tasvir eder. Dukas'ın aktardığına göre Süleyman Çelebi, elindeki kadehi düşürmeyen, saray halkının uyarılarına öfkeyle karşılık veren ve gerçeklikle bağını tamamen koparmış bir hükümdar görünümündeydi.
O, Edirne ve Bursa saraylarında sefahat içinde günlerini geçirirken, kendi sonunu hazırlayacak olan o büyük fırtına Karadeniz'in kuzeyinden, Eflak topraklarından esmeye başlamıştı. Mehmet Çelebi, Amasya'da sıkışmış gibi görünse de diplomasinin ve stratejinin imkanlarını sonuna kadar kullanıyordu. Ağabeyi Süleyman Çelebi'yi Anadolu'dan söküp atmanın tek yolunun onun ana üssü olan Rumeli'de bir iç savaş çıkarmak olduğunu çok iyi biliyordu. İşte bu stratejik hamle için biçilmiş kaftan, babaları Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın yanında yetişmiş, gaza aşkıyla yanan cengaver şehzade Musa Çelebi'ydi. Mehmet Çelebi, babalarının cenazesini Bursa'ya getirdikten sonra serbest kalan kardeşi Musa Çelebi ile Amasya'da gizli bir ittifak kurdu. Plan son derece netti. Musa Çelebi, Karadeniz üzerinden Eflak'a geçecek, Rumeli'de Süleyman Çelebi'ye karşı yeni bir cephe açacaktı. Süleyman Çelebi, Rumeli'deki mülkünü kaybetme korkusuyla Anadolu'yu bırakıp geriye dönmek zorunda kalacak, böylece Mehmet Çelebi Anadolu'da rahat bir nefes alarak kaybettiği toprakları geri toplayacaktı. Bu gizli plan doğrultusunda Musa Çelebi, 1409 yılında Karadeniz üzerinden Eflak topraklarına doğru yola çıktı. Rumeli'deki bu hamle, Osmanlı tarihinin en sert, en kanlı ve en tavizsiz gaza döneminin kapılarını aralayacaktı. Anadolu'da Mehmet Çelebi ile yapılan gizli antlaşmanın ardından Musa Çelebi, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir gaza savaşçısı kararlılığıyla yola çıktı. 1409 yılında Karadeniz üzerinden Sinop gemileriyle Eflak topraklarına geçti. Eflak Voyvodası Mircea, Osmanlı iç savaşını kendi lehine çevirmek ve sınırlarını güvenceye almak adına Musa Çelebi'yi büyük bir hürmetle karşıladı. Musa Çelebi, Eflak Voyvodası'nın kızıyla evlenerek arkasına ciddi bir askeri ve siyasi destek aldı. Ancak onun asıl gücü, Eflak ordusundan ziyade Rumeli'nin gaza aşkıyla yanan uçbeylerinden gelecekti. Süleyman Çelebi'nin Edirne Sarayı'ndaki rehavetinden, içki meclislerinden ve Bizans'a verilen tavizlerden rahatsız olan Mihaloğlu Gazi Ali Bey ve Evrenos Bey gibi köklü akıncı komutanları, Musa Çelebi'nin sancağı altında toplanmaya başladı. Musa Çelebi, kısa sürede Rumeli'deki tüm hoşnutsuz gazi kitlelerini, tımarlı sipahileri ve uç akıncılarını arkasına alarak devasa bir kasırgaya dönüştü. Rumeli'den gelen bu tehlikeli haberler, Anadolu'da bulunan Süleyman Çelebi'nin sarayında bomba etkisi yarattı. Rumeli'deki mülkünün ve Edirne tahtının elinden kayıp gittiğini gören Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi'yi Anadolu'da bırakarak acilen ordusuyla Boğaz'a doğru harekete geçti. Süleyman Çelebi, Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos ile temasa geçerek ordusunu Boğaz'dan Rumeli'ye geçirmek için yardım istedi. Bizans İmparatoru, iki kardeşin Rumeli'de birbirini kırmasını kendi çıkarına gördüğünden Süleyman Çelebi'ye gemi sağladı ve onun Rumeli'ye geçişini kolaylaştırdı. 1410 yılının yazında iki kardeşin ordusu Konstantiniye surlarının hemen dışında Hasköy civarında karşı karşıya geldi. Hasköy Muharebesi'nde Musa Çelebi'nin Çetin Gazi birlikleri büyük bir hırsla saldırdı. Ancak Süleyman Çelebi'nin yanında Rumeli'nin eski tecrübeli bürokratları ve disiplinli Kapıkulu askerleri vardı. Savaşın en kritik anında Musa Çelebi saflarında yer alan bazı uç beylerinin Süleyman Çelebi tarafına geçmesiyle Musa Çelebi ilk büyük yenilgisini aldı ve Eflak içlerine doğru çekilmek zorunda kaldı. Ancak Musa Çelebi pes edecek bir şehzade değildi. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han gibi pes etmeyen, inatçı ve çetin bir mizaca sahipti. Eflak dağlarında kısa sürede ordusunu yeniden toparladı, dağılan gazi birliklerini sancağı altında birleştirdi ve Süleyman Çelebi'nin yeniden rehavete kapılmasını fırsat bilerek Edirne'ye doğru ikinci bir yıldırım yürüyüşü başlattı. 1411 yılının karlı bir kış gecesinde Musa Çelebi, askeri tarih kitaplarına geçecek müthiş bir baskın harekatı düzenledi. Süleyman Çelebi'nin Edirne Sarayı'nda yine bir içki ve hamam meclisinde rehavet içinde olduğunu haber alan Musa Çelebi, fırtınalı havayı fırsat bilerek ordusuyla Edirne surlarının önüne dayandı. Şehirde tam bir panik havası hakimdi. Saray muhafızları ve halk neye uğradığını şaşırmıştı. Musa Çelebi'nin gaza savaşçıları Edirne kapılarını kırarak saraya girdiğinde Süleyman Çelebi halen durumu kavrayabilecek halde değildi. Kendisine düşmanın saray kapısına dayandığını haber veren sadık adamlarını ve hizmetkarlarını sarhoşluğun verdiği öfkeyle huzurundan kovdu, hatta bazılarını cezalandırmaya kalkıştı. Ancak gerçeklerle yüzleştiğinde artık çok geçti. Sarayın tamamen kuşatıldığını gören Süleyman Çelebi, yanındaki az sayıda adamıyla birlikte gece karanlığından faydalanarak Edirne'den kaçtı. Amacı Konstantiniye'ye ulaşıp Bizans İmparatoruna sığınmak ve oradan tekrar destek toplamaktı. Fakat kaçış güzergahında bulunan Düğüncüköy civarına geldiklerinde yerel köylüler ve akıncılar tarafından tanındı. Rumeli halkı ve uç gazileri, devletin gaza ruhunu terk eden, saray sefahatine dalarak topraklardan taviz veren bir hükümdarı artık istemiyordu. 1411 yılının Şubat ayında Süleyman Çelebi yakalandı ve Osmanlı veraset geleneğine uygun olarak yay kirişiyle boğularak hayatına son verildi.
Cenazesi Bursa'ya gönderilerek dedesi Sultan Murad-ı Hüdavendigar'ın türbesinin yanına defnedildi. Edirne Sarayı'na giren ve tahta geçen Musa Çelebi, Rumeli'nin tek ve mutlak hakimi haline geldi. Ancak onun tahta çıkışı, Osmanlı Devleti'nde o güne kadar görülmemiş derecede sert, tavizsiz ve radikal bir dönemin başlangıcı oldu. Musa Çelebi, ağabeyi Süleyman Çelebi'nin aksine Batı dünyasına ve Bizans'a karşı büyük bir nefret besliyordu. İlk icraat olarak Süleyman Çelebi döneminde Bizans'a terk edilen Selanik ve çevresindeki kaleleri geri aldı. Ardından iç savaş boyunca Osmanlı şehzadelerini birbirine kırdıran, Rumeli'deki zaaflardan faydalanmaya çalışan Bizans İmparatorluğu'na tarihi bir ders vermek üzere ordusuyla Konstantiniye surlarının önüne dayandı. 1411 yılında başlattığı bu çetin Konstantiniye kuşatması, Bizans İmparatorunu çaresizlik içinde bırakacak ve Osmanlı iç savaşını bambaşka, çok daha kanlı bir safhaya taşıyacaktı. Musa Çelebi'nin Rumeli'de estirdiği fırtına ve Konstantiniye surlarına dayadığı çetin ordusu, Doğu ve Batı dünyasındaki tüm dengeleri alt üst etti. Rumeli'de iktidarı ele geçiren Musa Çelebi, ağabeyleri Süleyman ve İsa Çelebi'den çok farklı bir mizaç sergiliyordu. O, tavizsiz bir gaza anlayışına sahipti. Devlet adamlarına, bürokratlara ve saray erkanına karşı son derece sert ve amansızdı. Süleyman Çelebi döneminde Edirne Sarayı'nda nüfus kazanan paşaları ve beyleri görevden aldı, bir kısmını cezalandırdı ve devletin tüm mali kaynaklarını tamamen askeri harcamalara aktardı. Bu durum Rumeli'deki eski köklü aileleri ve Çandarlı bürokrasisini derinden huzursuz etmeye başladı. Musa Çelebi iç savaş boyunca Osmanlı şehzadelerini birbirine kırdıran ve Rumeli topraklarında fitne çıkaran Bizans İmparatorluğu'na bedel ödetmekte kararlıydı. 1411 yılının baharında devasa ordusuyla Konstantiniye surlarının önüne geçip şehri karadan ve denizden tam bir ablukaya aldı. Surlar önünde sergilediği gaza azmi, Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos'u dehşete düşürdü. Konstantiniye açlıkla ve kıtlıkla boğuşurken çaresiz kalan Bizans İmparatoru yine diplomasi silahına sarıldı. İmparator, Musa Çelebi'nin bu çetin baskısından kurtulmanın tek yolunun Amasya'da güç toplayan ve daha makul bir siyaset izleyen Mehmet Çelebi'yi Rumeli'ye davet etmek olduğunu anladı. Bizans gizli elçileri süratle Amasya'ya gönderilerek Mehmet Çelebi'ye ittifak teklif edildi. Mehmet Çelebi, kardeşinin Rumeli'de izlediği sert siyasetin devleti tamamen yıkıma götürdüğünü, uç beylerinin ve paşaların bu baskıdan kaçarak kendisine sığındığını görüyordu. Rumeli'deki gazi komutanların ve Bizans'ın desteğini arkasına alan Mehmet Çelebi, devletin birliğini yeniden sağlamak üzere ordusuyla Anadolu'dan Boğaz'a doğru yürüyüşe geçti. Bizans gemileriyle Boğaz'ı geçerek Rumeli topraklarına basan Mehmet Çelebi, kardeşinin karşısına dikildi. İki kardeş ilk olarak 1412 yılında İnceyiz Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Bu çetin çarpışmada Musa Çelebi'nin komutasındaki gazi birlikleri büyük bir hırsla saldırarak Mehmet Çelebi'nin ordusunu mağlup etti. Mehmet Çelebi yaralanarak geri çekilmek zorunda kaldı ancak pes etmedi. İnceiz'deki yenilgiye rağmen geri adım atmayan Mehmet Çelebi, Amasya ve Tokat dağlarında güç toplayıp ordusunu yeniden tanzim etti. Musa Çelebi'nin tavizsiz ve aşırı sert tutumu, Rumeli'deki en tecrübeli uç beylerini ve gazi komutanlarını günden güne ondan uzaklaştırıyordu. Mihaloğlu Gazi Ali Bey, Evrenos Bey ve Paşa Yiğit gibi Rumeli'nin kaderini tayin eden kudretli komutanlar, devletin bekası için Mehmet Çelebi'nin tarafına geçmeye başladı. Musa Çelebi'nin gaza hırsı ve adalet kantarını kaçıran sertliği, kendi komuta kademesini içeriden çökertiyordu. 1413 yılının yazında Mehmet Çelebi, Bizans desteği, Durkadiroğullarından gelen yardımcı kuvvetler ve Rumeli uçbeylerinin birleştiği devasa bir orduyla Rumeli'ye ikinci kez geçti. Musa Çelebi de sadık kalan son gazi birlikleriyle rakibini karşılamak üzere Sofya güneyindeki Çamurluova'ya çekildi. Tarihe Çamurluova Muharebesi olarak geçecek olan bu çatışma, 11 yıldır süren ve koskoca Osmanlı Devleti'ni uçurumun kenarına getiren kanlı Fetret Devri'nin nihai ve belirleyici hesaplaşması olacaktı. 5 Temmuz 1413 tarihinde Çamurlu Ovası'nda iki kardeşin ordusu son kez karşı karşıya geldi. Meydan muharebesi başladığında Musa Çelebi'nin yanında kalan az sayıdaki sadık birlik büyük bir cesaretle direndi. Ancak savaşın en kritik anında Evrenos Bey ve Mihaloğlu'nun telkinleriyle Musa Çelebi saflarındaki birçok tımarlı sipahi ve gazi komutan Mehmet Çelebi'nin sancağı altına geçti. Kendi komutanlarının ve askerlerinin saf değiştirdiğini gören Musa Çelebi, etrafının sarıldığını anlayarak ağır yaralı bir halde savaş meydanından kaçmaya çalıştı. Kaçış güzergahında bulunan çamurluk ve bataklık alanda atının düşmesi sonucu yakalanan Musa Çelebi, Osmanlı veraset hukuku uyarınca yay kirişiyle boğularak hayatına son verildi. Cenazesi hürmetle Bursa'ya gönderilerek babası Sultan Yıldırım Bayezid Han ve ağabeyi İsa Çelebi'nin yanına defnedildi.
Musa Çelebi'nin sahneden çekilmesiyle birlikte Rumeli'den Anadolu'ya kadar esen o kanlı iç savaş fırtınası nihayet sona erdi. Mehmet Çelebi, Edirne Sarayı'nda tahta çıkarak Osmanlı Devleti'nin tek ve mutlak hükümdarı ilan edildi. Babası Yıldırım Bayezid Han'ın parçalanan mülkünü 11 yıllık çetin bir mücadelesiyle, üstün diplomasisiyle ve askeri dehasıyla yeniden tek bayrak altında birleştirmeyi başardı. Devleti Aliye'yi uçurumun kenarından alıp küllerinden yeniden doğuran Çelebi Mehmet, bu başarısıyla tarihe Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kazındı. 11 yıl süren kanlı iç savaşın ardından Edirne Sarayı'nda tahta çıkan Sultan 1. Mehmet, yıkımın eşiğine gelen Devleti Aliye'yi yeniden derleyip toplama vazifesini üstlendi. Ancak halkın ve tarihçilerin ona duyduğu hürmetin bir nişanesi olarak adının yanına eklenen o özel unvanın, yani Çelebi kelimesinin derin bir anlamı vardı. Osmanlı kültüründe ve Doğu geleneğinde Çelebi, sadece hanedan mensubu şehzadelere verilen bir ünvan değil, aynı zamanda yüksek terbiye almış, okumuş, nazik, bilgili, şair ruhlu, adaletli ve beyefendi kimseler için kullanılan bir hürmet sıfatıydı. Mehmet Çelebi kardeşleri arasındaki taht kavgalarında sadece kılıcının keskinliğiyle değil, ince diplomasisi, kelamındaki zarafet, sabrı, devlet adamlarına karşı gösterdiği nezaket ve adil tutumuyla bu ünvanı sonuna kadar hak etmişti. O, devletin en karanlık çağında halkına ve ordusuna bir müstebit gibi değil, terbiyeli ve adaletli bir Çelebi olarak liderlik etmişti. İşte bu ince ruhlu fakat iradesi çelikten hükümdarın önünde, 1413 yılında tahta çıktığında harabeye dönmüş bir ülke duruyordu. Anadolu beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmiş, Rumeli'deki idari çarklar bozulmuş, iktisadi yapı çökmüştü. Çelebi Mehmet, ilk icraat olarak fütuhat hareketlerinden ziyade iç barışı tesis etmeye, devlet mekanizmasını yeniden kurmaya ve halkın yaralarını sarmaya odaklandı. Ancak devleti küllerinden yeniden doğurma gayreti, çok geçmeden tarih sayfalarına en karmaşık isyanlardan biri olarak geçecek olan sosyodini bir çalkantıyla bölündü. İç savaş yıllarında Musa Çelebi'nin kazaskerliğini yapmış olan, dönemin büyük İslam alemi ve mutasavvıfı Şeyh Bedrettin, Fetret devrinin getirdiği sosyal çöküntüyü ve ekonomik sefaleti fırsat bilerek, kendi müritleriyle birlikte derin bir isyanın fitilini ateşledi. Şeyh Bedrettin'in müritlerinden Börküce Mustafa Aydın ve Karaburun civarında, Torlak Kemal ise Manisa bölgesinde ortak mülkiyet ve adil paylaşım fikirleriyle binlerce fakir köylüyü ve hoşnutsuz kitleyi etrafında topladı. Çelebi Mehmet, devletin otoritesini sarsan bu toplumsal patlamayı bastırmak için Vezir-i Azam Bayezid Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu süratle bölgeye sevk etti. Karaburun ve Manisa'da gerçekleşen son derece kanlı çarpışmaların ardından isyan bastırıldı, Şeyh Bedrettin ise Rumeli'de yakalanarak Seres pazarlarında mahkeme kararıyla idam edildi. Şeyh Bedrettin isyanının kanlı bir şekilde bastırılmasının ardından Çelebi Mehmet tam ülkede asayişi ve huzuru yeniden sağladığını düşünürken, bu kez doğudan gelen meşhum bir haberle sarsıldı. Ankara Muharebesi'nde babası Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın yanında savaşan ve bozgunun ardından Emir Timur tarafından Semerkand'a götürülen öz kardeşi Şehzade Mustafa, Timur'un vefatıyla serbest kalmış ve taht üzerinde hak iddia etmek üzere Anadolu topraklarına dönmüştü. Şehzade Mustafa, Nibolu Zaferi'nin efsanevi sultanının oğlu olduğunu ilan ederek kısa sürede Rumeli'deki eski akıncı beyleri, Gaza savaşçıları ve Eflak voyvodası Mirçea'dan büyük bir destek buldu. Ancak Çelebi Mehmet ve saray bürokrasisi, devleti yeni bir iç savaş felaketine sürüklememek ve rakibinin meşruiyetini zedelemek adına onun gerçek şehzade olmadığını, Timur tarafından Osmanlı'yı bölmek için gönderilmiş bir sahtekar olduğunu iddia etti. Bu hukuki ve siyasi propaganda savaşı nedeniyle Şehzade Mustafa tarih sayfalarına ve halk hafızasına Düzmece Mustafa namıyla kazındı. Düzmece Mustafa, Rumeli'nin nüfuzlu beylerinden Cüneyt Bey ile ittifak kurarak Edirne tahtını ele geçirmek üzere büyük bir isyan başlattı. Ancak Çelebi Mehmet 11 yıllık çetin iç savaş tecrübesiyle bu tehdide kararlılıkla karşılık verdi. 1416 yılında Selanik ve Eflak sınırları arasında gerçekleşen çetin çarpışmalarda Çelebi Mehmet'in disiplinli Kapıkulu ordusu ve adaletine inanan gazi birlikleri isyancıları darmadağın etti. Savaş meydanından kaçan Şehzade Mustafa ve Cüneyt Bey, Bizans İmparatorluğu'na sığınmak zorunda kaldı. Çelebi Mehmet, Bizans İmparatoru II. Manuel Paleologos ile çetin bir diplomasi yürüterek Şehzade Mustafa'nın Limni adasında hapsedilmesini sağladı. Bunun karşılığında Bizans'a her yıl yüksek miktarda tahsisat ödenmesi kabul edildi ve tahtı tehdit eden son büyük krizde kontrol altına alındı. Hayatını devleti birleştirmeye, iç isyanları bastırmaya ve yıkılan mülkü yeniden ayağa kaldırmaya adayan Çelebi Mehmet, bu yoğun ve yıpratıcı mücadelenin ardından henüz 40'lı yaşlarının başında bedenense yorgun düşmüştü. 1421 yılının baharında Edirne'de çıktığı bir av partisi esnasında atından düşerek ağır şekilde yaralandı ve felç geçirdi. Vefat edeceğini anlayan kudretli hükümdar, devletin yeniden bir fetret devrine ve taht kavgasına sürüklenmesini engellemek amacıyla son derece stratejik bir vasiyette bulundu.
Amasya'da bulunan büyük oğlu Şehzade Murat, Sultan II. Murat, payitahta gelip tahta çıkana kadar vefatının gizli tutulmasını emretti. Çelebi Mehmed'in naaşı, vezirleri Bayezid Paşa ve İbrahim Paşa tarafından tam 41 gün boyunca Edirne Sarayı'nda gizlendi. Askerlerin şüphelenmemesi için cenazesine hırka giydirilip mumyalanarak pencere kenarında oturtuldu. Şehzade Murat Edirne'ye ulaşıp meşru hükümdar ilan edildikten sonra Çelebi Mehmed'in vefatı resmen açıklandı. Cenazesi büyük bir hürmetle Bursa'ya getirilerek kendi yaptırdığı o muazzam mimari harikası olan Yeşil Türbe'ye defnedildi. Çelebi Mehmet, parçalanmış bir devleti küllerinden doğuran, 5 şehzadenin kanlı mücadelesinden zarafeti, diplomasisi, sabrı ve kılıcının keskinliğiyle zaferle çıkan, Osmanlı'nın uçurumdan aşağı kaymasını engelleyen gerçek bir devlet adamıydı. Bıraktığı sağlam idari miras, oğlu II. Murat ve torunu Fatih Sultan Mehmet Han'ın dünyayı titretecek olan o büyük cihan imparatorluğunun en sağlam temel taşını oluşturdu. Ankara Ovası'nda Yıldırım Bayezid'in ordusu dağıldığında doğuda ve batıda herkes aynı şeyi düşünüyordu. Osmanlı devri kapanmıştı. 15 yıl önce Doğu Roma'yı dize getiren, Nibolu'da Haçlı ordularını yok eden o büyük güç bir günde 5 parçaya bölünmüş, şehzadeler birbirinin kanına girmeye başlamıştı. Anadolu'da beylikler yeniden kuruluyor, Bizans surlarının arkasındaki imparatorlar hangi şehzadeyi hangisine kırdıracağının planlarını yapıyordu. Ancak hesaplayamadıkları bir şey vardı. Bu devlet sadece hükümdarın kılıcıyla değil, uçlardaki gazi beylerinin, Çandarlı bürokrasisinin ve adaletle yönetilen halkın sadakatiyle ayakta duruyordu. Amasya dağlarından yola çıkan Çelebi Mehmet, İsa'yı, Süleyman'ı ve Musa'yı saf dışı bırakırken sadece askeri gücünü değil, sabrını ve devlet aklını kullandı. 11 yıl süren o fırtınalı devrin sonunda Edirne'de tahta çıktığında geriye harabeye dönmüş bir ülke kalmıştı belki. Ama o harabenin altından yıkılmaz bir sistem çıkmıştı. Çelebi Mehmet'in attığı bu çelikten temel, Osmanlı'yı sıradan bir beylik olmaktan çıkarıp kurumsal bir devlete dönüştürdü. Oğlu II. Murat bu temeli büyüttü, torunu Fatih Sultan Mehmet ise dedesinin tek bayrak altında topladığı o devletle Konstantiniye'nin surlarını yıkarak yeni bir çağ açtı. Ankara'da bitti sanılan hikaye,